Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, bilhassa Almanya'da yaşayan gurbetçilerimize bir sürprizim var, bir müjdem var. Almanya'da genç yaşta işe başlayan erken emekli olacak. Evet, Almanya'da bir şeyler olmaya başladı. Bakın haberimi sonuna kadar izleyin ve hesap yaptık. 25 yaşında okumuş birisi 25 yaşında iş hayatına başlarsa ne zaman emekli olabilecek? Veya birisi 16 yaşında okuldan çıktıktan sonra çırak olarak iş hayatına başlarsa o kaç yaşında olacak? Şimdiye kadar devamlı konuşuluyordu. Almanya 67 yaşında emekli oluyorlar şimdilik. Bunu 70 yapmak istediler, 69 yapmak istediler ama değerli izleyiciler, politikacılar da anladı ki bu sistem böyle devam edemez. Müsaade ediyorsanız şimdi hemen aceleden bu haberi size iletmek istiyorum ve takipte kalın. Bu konuyla ilgili herhangi bir yenilik gelirse tabii ki Murat Bozdoğan İsviçre kanalında en hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Almanya emeklilikte Türkiye'de uygulanan modele geçmeye hazırlanıyor. Model kabul edilirse genç yaşta çalışmaya başlayanlar daha erken emekli olabilecek. Şimdi peki diyeceksiniz ama ben başladım işe 5 sene evvelsi. Sizler de yararlanabileceksiniz. Değerli izleyiciler, takipte kalın. Almanya emeklilikte Türkiye'de uygulanan modele geçmeye hazırlanıyor. Model kabul edilirse genç yaşta çalışmaya başlayanlar daha erken emekli olabilecek. Bakın neden bu düşünceler var ve neden Almanya bu sistemi getirmek istiyor. Almanya'da emeklilik sisteminde köklü bir reform tartışılıyor. Yeni öneri emeklilik yaşının artık sabit bir yaşa göre değil, ödenen prim yılına göre belirlenmesini öngörüyor. Bu model Türkiye'de uzun yıllardır uygulanan prim yılı esaslı emeklilik sistemine benzer bir yapıyı gündeme getiriyor. Değerli izleyiciler, bana şahsen soracak olursanız en iyisini yaparlar gerçekten. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bass, SPD, ARD'nin Bericht aus Berlin programında Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in danışmalı olan ekonomist Jens Südekum'un önerisini desteklediğini açıkladı. Bass öneriyi ilginç ve daha adil bir sistem olarak değerlendirdi ve emeklilik komisyonunda detaylı şekilde tartışılacağını söyledi. Erken işe başlayan avantajlı olacak. Yeni model yürürlüğe girerse mesleki eğitimle genç yaşta çalışma hayatına girenler büyük avantaj elde edecek. Hesapladım, bakın 16 yaşında işe başlayan kaç yaşında şaşıracaksınız. Bir dakikanızı alıyorum. 16 veya 18 yaşında çalışan biri prim süresini çok daha erken dolduracağı için daha erken emeklilik hakkına ulaşabilecek. Buna karşılık akademisyenler genellikle 25 yaşından sonra iş hayatına başladıkları için prim yılını tamamlamaları daha uzun sürecek. Bu durumda daha ileri yaşlarda emekli olacaklar veya erken emeklilik isterlerse kesintiyle karşılaşacaklar. Südekum, herkes için 70 yaş emekliliği yanlış. Bu Südekum Bey'e helal olsun diyorum. 70, değerli izleyiciler, bana soracak olursanız yani çok yüksek bir yaş. 70, 68 yaşında işsiz kaldın. Seni kim işe alacak ki? Onlar da anladı işte. Bunun sebepleri bunlar değerli izleyiciler. Modelin mimarı iktisat profesörü Jens Südekum, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada yasal emeklilik sistemini korumak için çalışma süresinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Südekum ayrıca, herkes için 70 yaş emekliliği doğru değil, geç başlayanla erken başlayan aynı kefeye konamaz dedi. Südekum'a göre asıl mali yük şimdi başlıyor. Çünkü baby boomer kuşağı toplu şekilde emekli oluyor ve sistem üzerindeki baskı hızla artacak. Değerli izleyiciler, baby boomer ne demek olduğunu bilmiyorsanız, baby boomer bu 1900 filanca tarihlerinde en çok çocuk yapanlar ve şimdi emekli olanlar, arkadan gelenler
maalesef gençler eskisi gibi, yani şimdi emekli olanlar gibi çocuk yapmadıkları için buna baby boomer deniyor Almanya'da. Onlar da emekli olduğu için arkadan da fazla emekli primini ödeyecek insan gelmediği için bu değişiklikler değerli izleyiciler düşünülüyor. Prim yılı sistemine geçilirse neler değişecek? Geliyoruz şimdi hesaplamaya, bakın. Eğer zorunlu prim süresi örneğin 45 yıl olarak belirlenirse, 45 seneden konuşuluyor, bir insanın 45 sene çalışırsa, 25 yaşında işe başlayan bir akademisyen, yani bir doktor, prim süresini 70 yaşına kadar doğru tamamlayabilir veya erken emeklilik için kesinti almayı kabul etmek zorunda kalabilir. Yalnız 25 yaşında bir doktor, değerli izleyiciler, 60 yaşına kadar doktorluk yaparsa onun maaşı başka, normal bir işçinin maaşı başka. Ben zannediyorum, benim bu nacize düşüncem, diyorum ki zaten isterse maddi durumdan emekli olabilir. Ve gelelim şimdi işçi insanlarımıza. Benim gibi ilk önce inşaatta çıraklık yapmış, ondan sonra teknisyen üzerine çalışmış. Benim gibi. Ben inşaatta kalorifercilik mesleği öğrendim. Ben öyle başladım iş hayatıma. 16 yaşında çıraklıkla çalışmaya başlayan biri prim süresini çok daha erken doldurup daha erken emekliliği hak kazanabilir. 16 yaşında işe başlarsa 45 sene çalıştı mı bu adam 61 yaşında emekli olabilir. Benim, tekrar söylüyorum, bana yorumlarda tabii ki saldırabilirsiniz. Benim nacice düşüncem 61 yaşında 45 sene bu adam sigorta ödediyse, emeklilik sigortası, emekliliğini hak etmiş diyorum ben. Artık ona göre emeklilik sigortasının priminin ne kadar olacağını onlar belirlesin. Almanya'da reform kaçınılmaz görünüyor. Ekonomistler yıllardır Almanya'nın mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilir olmadığı konusunda uyarıda bulunuyordu. Anladılar, böyle devam etmez. Çalışma Bakanı Bas, Bild gazetesine yaptığı açıklamada bu sistem küçük ayarlamalarla ayakta kalamaz. Adam haklı, bakın, yani azıcık şöyle ayarlayalım, azıcık böyle ayarlayalım. O filanca meslekler o zaman emekli olsun, şunlar bu kadar ödesin, olmuyor. Tamamen yeni bir modele ihtiyacımız var diyerek kapsamlı bir reform gerektiğini vurguladı. Şimdi değerli izleyiciler, yeni sistemin nasıl şekilleneceği henüz kesinleşmedi. Ama masada. Emeklilik Komisyonu'nun yapacağı değerlendirmeler belirleyici olacak. Şimdi yapacağınız tek şey abone olun. Ben bu işin peşindeyim. Değerli izleyiciler, her gün inanın bana 35 haber sitesinden beraber çalışıyorum ve en son haberleri her gün sabahleyin 3.30'dan başlıyorum. Akşam yatana kadar devamlı peşindeyim. Sizlere ilgilendirecek haberleri bu kanalda sunuyorum. Şimdi Berlin'de herhangi bir ihtiyar düşmüş de ayağını kırmış, onlar bu programda yok. Bu programda, bu kanalda, Murat Bozdağ'ın YouTube kanalında değerli izleyiciler, gurbetçileri ilgilendiren emeklilik, bankalar ne yapıyor? Bankomatlardan para çekimleri, banka faizleri, emeklilik ne kadar olacak? Türkiye'de Sıla yolu, gümrüklerde ne oluyor? Nasıl bir gelişmeler var? Değerli izleyiciler, böyle haberleri bu kanaldan devamlı alabilirsiniz. Benim tabii ki sıhhatim olduğu müddet. Onun için bana bir like verin, lütfen destek olun. Abone olmadıysanız, abone olursanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Ve şimdiden yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Beni gururlandırdınız diyorum. Yeni gelen üyelere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. En sonda ne diyorum? Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.